Evet sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizi pamuk tarlasına götüreceğim. Dayım bugün pamuğun son sulama günü dedi. Ağustos ayındayız. Bundan sonra sulamayacağım dedi. Gel istersen gör sulamayı nasıl yapıyor. Kendi takipçilerine göster dedi. Bugün arkadaşlar size pamuk sulaması, pamuk tarlaları nasıl oluyor, neler yapıyoruz gibi birçok detaylı anlatım yapacağım. Bakalım ilgi çekeceğini düşündüğüm bir video. Yani bilinmeyen, az bilinen video olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Bakalım nasıl olacak. Videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle büyük patronların, yani anneannem ve dedemin emri üzerine git ekmekten fırın al dediler. Git fırından ekmek al dediler. Şu anda kutsal torunluk görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Ekmekleri alıp evlerine teslim ettikten sonra yola çıkacağım ve tarlaya gideceğim. Dayımın yanına. Bakalım tarlada neler yapıyor. Sulama işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Motor taşınacak, su motorları taşınacak. Eğer ben gidene kadar taşımamış olursam beraber onları taşıyacağız. Şimdi fırına geldik. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Dedem 4 köşeli ekmek istedi. Karelerden. Karelerden kesilmeyecek. Evet. Süpersiniz. Sadece bu mu? Bundan 2 tane dedi. 2 tane. Aha. Evet arkadaşlar, burada da böyle güzel ekmekler üretiliyor. Şöyle göstereyim size. Ekmeğimizi aldık. Şu anda eve bırakıp tarlaya geçiyoruz. Hatta tarlaya değil, börek almaya geçiyoruz. Görüşürüz. Evet. Tamam. Börekler bunlar arkadaşlar. Kremalı börek var mı? Var. Kremalı börek alacağım. 2 kişilik olacak. Birer porsiyon. Ayrı ayrı yani paketlenmiş. Evet, börekler görüyorsunuz, enfes. Gayet güzel. Şeker mi? Aha, olsun. Böreğimizi aldık. Biraz böyle dükkan çekimleri yaparken arkadaşlar zorlanıyorum açıkçası. Gerek insanların tepkilerinden ben de çıktım mı kameraya, İşte beni çekme kardeşim falan diyenler oluyor. O yüzden doğal hakkıdır, onun özgürlük alanı. Onu çekmemem gerekiyor. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Burası küçük yer, kırsal biraz. Bir dükkana girip çekim yapmak istediğimde çekiniyorum açıkçası arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Çünkü bütün gözler sizde oluyor. Size bakıyorlar vesaire. Konuşmanız falan filan, tepkiler çok hoş değil, olmuyor yani. Öyle yani. Sıkıntılı. Neyse, böreğimizi aldık arkadaşlar. Şimdi tarlaya doğru gidiyoruz. Tarlada afiyetle böreklerimizi yiyeceğiz şimdi bakalım. Tarlaya da girdik. Burası bizim küçükken köpekli tarla dediğimiz tarlamız. Dedemin köpekleri var burada, av köpekleri, tavukları vesaire. Ektiği zarzavatlar hepsi burada. Dayımın araba da burada. Şimdi arabamızı da şuraya sokalım biz de. Şimdi size şu köpekli tarlayı göstereceğim. Köpekli tarla dediğime bakmayın. Benim çocukluğum buralarda geçti arkadaşlar. Burası da bizim. Burada dedemin avcılık yaptığı için devamlı köpekleri olurdu. 5 tane 6 tane av köpekleri. Onlara bakardı. Şimdi buraya bu sene ekin ektiler. Bu toprak biraz verimsiz olduğunu söylediler. O sebeple sadece ekin ektik dediler. Bu gördüğünüz yerde benim çocukluğum geçiyor. Firavuştalar falan vardı böyle. Bir sürü, nasıl derler, güzel erikler, sarı erikler vardı. Şimdi normalde bu tarlanın yapısı başka türlüydü. Burada yola çıktı. Diğer bizim tarlayla birleşiyordu. O tarlayla beraber o cevizin gölgesinde oturuyorduk. Sonrasında tabii anneannem burayı çevirdi. Şu tarafı sera yaptı. Aynı zamanda zarzavat falan ekti. Zarzavat dediğimde sebze, meyve tarzı şeyler. Şu an mısır görüyorsunuz. Anneannem artık çok yaşlandığı için bu kısmı bile ekmemeye başladı. Sadece bu kısma ufak bir yer yaptılar kendilerine. Bu gördüğünüz yerde dedemin barakası. Bu barakada akşamüstleri gelip takılıyor. Tavuklar, tavuk kümesleri. Tavuk kümesleri burada. Jack orada. Şöyle tavuklar içeride. Jack da burada. Bu da dedemin av köpeği. İngiliz seteri. Güzel bir İngiliz seteri. Tabii dedemin buraya gelip bir bakım yapması gerekiyor ama biraz rahatsız bu aralar. İçeride de domatesler, biberler, patlıcanlar, her şey var. Bölge böyle. Gördüğünüz gibi. Dayımın arabası burada. Kendisi de orada. Bekleri açmış. Pamukları suluyor. Burada çok az bir dönüm var. Asıl pamuk karşı tarafta. Dayıcığım, sana börek getirdim. Hoş bulduk. Ne yapayım?
Kesiyor. Evet, bu gördüğünüz standart bildiğiniz su motoru. Şu an ses var çok fazla. Burada gördüğünüz 4 tane bekle, 5 tane bekle sulama yapıyor. Şu an burası aşırı derece çamur. Küçükken bu suyun içine girip böyle gezerdim çamurlarda. Çok zevkli ve keyifli gelirdi. Zübeyir de onu yaptı. O zevkin şeyini yaşadı. Şu karşıda gördüğünüz asıl bizim daha yoğunlukta olan pamuk. Burası artık son. Burası bittikten sonra başka sulama yok pamukla ilgili. Evet arkadaşlar, şimdi böreklerimizi yedik. Şöyle dayımla beraber gölgede serinliyoruz. Bunlar açmamış pamuklar. Bunlar da yeni gelecek pamukların çiçekleri. Evet, şimdi dayım bir haftadır uğraştığı tarlalar bunlar. Sulama yaptığı. Burada gördüğünüz pamuk tarlaları. Hepsi bizim. Hepsi. Çok güzel bu da. Çok iyi değil. Traktörle onu Baksana. çekiyor, makarayı sallıyor. Baştan tuttu bak. Akşam ben burada gençlik yaptı. Ama pamuğa bak. Nereye kadar geldi bak. Bu akşam çıkacak. Şimdi buradan komple girdi bununla. Evet baştan. Buna ne deniyor? Karol mu? O bak karol karşıdaki bak işte ona bağlı bak lastiği var ha. He. O çekiyor topluyor bunu hep öte doğru. Otomatik yani. Otomatik mi topluyor, kendi mi topluyor adam? Hayır otomatik topluyor şey. Oo, yavaş yavaş. Motorun basıncı var ha. Basınçtan çekiyor, içinde şey var, dinamosu var, basınçla topluyor onu. İşte. Vay anasını böyle. Evet arkadaşlar, burada da bir sulama sistemi değişik. Burada da bir sulama sistemi. Şuraya bakın. Pamuk, gözünüzün aldığı kadar pamuk var. Çok güzel yani. Bu sistem de çok iyiymiş. Ama en güzel damıtma sanırım. Bilenleriniz vardır aranızda. Şimdi benim bak açmış bak onlar kuza tutacak. Hı hı. Bunlar koza... Ha, beyaz oldukça mı? Beyaz kırmızı. Ha, kırmızı da oluyor. Ama kırmızı da var ha. Bunun içi bak tutmuştur bak koza bak. Bir de Küçük tutacak. büyüyecek. Bunlar şimdi sularsa bunlara tutacak bak. Ama çok su istiyorlar. Pamuk arkadaşlar en çok su isteyen şey. Bataklıkta bıraksan dahi olur değil mi? Olur. Batak yani şey, yani böyle hep sulak yer istiyor. Hep sulayacaksın. Devamlı sulamak istiyor. Pamuğun derdi de bu. Tütün mü daha zor, değil pamuk mu? Ha? Hangisi daha zor? Tümleye tutun zor. Tütün şey değil mi? Bütün sene işi var. Tabii. Pamuğun bir yaz sula, Sula. gönder. Bir kalistra alanı yapmış takdirle. Çapa. Neydi o? Otları temizliyorsunuz. Mekan böyle. Bu boruları şeye mi atacağız? Gelmesin bak aşağı mı? Çabuk. Buraya da mı koyacağız? Yani yukarı doğru gitti orada bitsin diye uğraştım. Oradan hemen köpekten yanına sonra. Şimdi bu kısmını en son sulayacağız arkadaşlar. Bekleri böyle sıra sıra diziyoruz. Su borularının ayaklarında şöyle artı atmıştayım. Yan durmasınlar diye. Bir karış böyle atlardım. Burası daha genişe. He. Kaç karış kalıyor orada? Orası fazla 2, 3, 4. Şimdi son bir sulama yapacağız. Gördüğünüz gibi tarlalar çamur içinde oldu şu an. Yanlarına doğru 1, 2, 3, 4, 5 tane mekik olacak. Hortumu da muhtemelen buraya çekecek. Direkt olarak buradan verecek. Ne bileyim, bir şey böyle poşet dediğime bakma be ya. Muşamba gibi bir şey yok mu? Üstünü kapatma. Şimdi motoru hesaplıyoruz da buradan mekikten su gelecek motora. Onu gelmesin diye nasıl önleyebiliriz onu düşünüyoruz şu anda. Şimdi boruların katlanmaması gerekiyor burada. Plastik borularda. O zaman düzgün basmıyor. Bu üstüne koyduğumuz şey arkadaşlar, motora su gelmesin diye. Şuradan tulumba koyuyoruz. Tulumba ile çekiyoruz çünkü. Şimdi benzin dolduruyoruz. Bu benzin ortalama 2 saat götürüyor değil mi dayı? Evet. 2 saat kadar yetecek bir benzin. Tutmama gerek var mı onu? Hayır. Bu yağlı benzin mi? Ama normal. Normal benzin. Evet. İçine yağ koymuyor muyuz biraz? Bu ağaç motorlarını yıkıyor. Kuru çalışıyor biraz. Bu bir depo ne kadar benzin şimdi? He. 5 kere 5 kere 2 saatten. 30 euroya 5 kez suluyor. 5 kere 2 saatten ne kadar yapıyor? 10 saat. O ne? 30 euro. Evet. Şimdi şu gördüğünüz tulumbayı takacağız.
ve su vereceğiz. Kuyudan suyu çekeceğiz. Sonraki hamleyle suyu tulumbaya getirdiğimizde motoru marşlayacağız. Üstüne geliyor ama. Hayır, bujiye gitmedim. Problem yok üstüne. Buji nerede? Buji bu tarafta. Tamam dayı işte buji da direkt mekiğin önünde ya. Buraya bence bir Hayır, atmaz oraya. şey yapalım. Şunu koyalım yine. Siyah bidonu koy. Bunu koyduğumuzda deldi. Tamam delsin mi dayı? Şöyle koy şöyle. Yanlamasın ama biz. Ya Su var üstünde. var. Koy öyle dikleme. Yanlamaya değil ha, dik dursun, böyle dursun. Ha. Ne? Aynen öyle. Ateş almasın baba. Alırsa su burada dayı. Basır suyu gene yani. Ha, öyle dursun. Ha yaşa. Şimdi su besleyeceğiz tulumbaya. Sonra koyacağız. Çekemeyeceğiz öyle. Niye dayı? Materyali çekemeyeceğiz ya. Borusu. Sonra koyalım bunu. Tamam. Çek şimdi. Mekik direkt yüzümüze doğru açacak. Dur şu bidonu da koyayım yerine de. Kaçarken kolay olsun. Tamam okey. Evet suyu çektik şu anda. Kaçırmamışlar lan suyu. Versene dayı su doldurayım ben. Bidonu ver. Hangi bidonu? Beyaz bidonu ver, su doldurayım aynı zamanda. Doldursana be, bir son ekar. Başka lazım olmayacak bir şey. Aynı zamanda buradan kapatıyoruz. Su buraya gelene kadar. Evet su geldi arkadaşlar. Şimdi marşa basıyoruz. Şimdi suyu açtık. Onu koy. Ver onu alacağım. Islanmayız. Alacağız. Şimdi birazdan su gelecek buraya. Hızlı bir şekilde burayı terk etmemiz lazım. Evet şimdi eşyalarımızı aldık. Şimdi bu mekiklerden su atmasını bekliyoruz. Su boruları şişti. Evet mekikler başladı. Bakalım ne olacak. Atmaya başladı. İki saat boyunca bu şekilde atacak. Tarlanın artık en son ilaçlaması kaldı. Pamukla ilgili de detaylı ufak bir açıklama sizlere yapacağım. Arkadaşlar şimdi benim dayım ortalama 25-26 dönüm pamuk ekiyor. Tek başına yapıyor pamukçuluğu. Burada muhtelif bazı yerlerde işte bir yerde 10 dönüm var. Diğer yerde ne bileyim 8 dönüm var. Bir diğer yerde 5 dönüm var gibi sırayla giden bir durum var. Bu 27 dönümü bir ay boyunca hep suladı. Yani bizim gelmemizle beraber bu son suculuk artık. Bu tarlayla beraber suculuğu bırakıyorum dedi dayım. Şimdi genel olarak Türkiye'deki gibi burada da çiftçiye birazcık şey var yani sıkıntı yaşatıyorlar. Ama tabii ki de buranın primleri var, şeyleri var, sosyal hakları çok yüksek olduğu için de onları çok etkilediğini ben şahsen düşünmüyorum. Onlar her ne kadar az para kazanıyoruz dese de şöyle düşünün. Pamukta 3 ay çalışıyorsunuz, 12 ay boyunca 600 euro para giriyor cebinize. Yani bu mantıkta bakarsanız nasıl yani bilemiyorum. Bundan 2 yıl önceye kadar, 2,5-3 yıl önceye kadar dayımla yengem, hatta anneannem de daha iyiydi, daha sağlıklıydı o zamanlar. Tütün ekiyorlardı arkadaşlar. Tütünün bütün sene işi vardı. Yoğun bir süreçtir tütün. Hiç işi bitmez. Ama tütünden daha fazla kazandıklarını söyler dayım o dönemde. Tabii bir süre sonra tütün de artık çok yorucu olduğu için tarla işi arkadaşlar çok zordur. Bilenler bilir. İzleyenler varsa aranızda. Şu an öğlenin sıcağındayız biz. 11,5 saat şu anda. Ama felaket bir güneş yakıyor ve bu güneşte tütün kırdığınızı düşünün öğleye kadar. Öğlen eve gidiyorsunuz. Bir yemek yiyip öğle uykusu uyuyup tekrardan tarlaya akşamüstü ve geceye kadar hava kararına kadar tütün kırıyorsunuz. Bunlar kolay işler değil. Tarımcılık, tütüncülük. Bırak. Arabaya mı? Tamam. Tamam koyarız. Evet, pamukçuluk tütüne nazaran çok daha kolay olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü her işi hemen hemen makineyle yapabiliyorsunuz. Şimdi bu sulama sistemi sizin gördüğünüz en basit sulama sistemi. Bunun daha profesyonelleri var. Az önce gösterdiğim kısmı çok fazla çeşit sulama sistemi var aslında. Ama bana sorarsanız kamera arkasında dayımla konuşuyoruz devamlı. Bana sorarsanız en mantıklısı damıtma sistemi. Ama damıtma sisteminde de diyor ki araziler diyor bölük bölük yerde olmayacak diyor. Tek bir yerde olsa diyor damıtma sistemi olur diyor. Yani damıtma sistemi o zaman çok kıymetli diyor. Çünkü çok daha az mazot harcıyorsunuz, çok daha az su harcıyorsunuz. Direkt köklere ulaşıyorsunuz diyor. Bir handikapı var. Yağmurlama sistemi gibi. Pamuk biraz böyle yıkansa sanki daha iyi olurmuş gibi geliyor diyor dayı. Hani şu yeşil yaprakları şöyle yıkayarak
geçse üstünde tırtıllar, böcekler oluyor diyor. Onları diyor düşürebiliyor diyor. Daha çok bize faydası oluyor diyor o anlamda. Yani ben her zaman diyor tepeden atma taraftarıyım diyor, damıtmadan ziyade. Tabii bu göreceli bir şey. Tarımda herkesin görüşü farklı, herkesin düşüncesi farklı bu anlamda. Ama genel pamukçuluk, pamuk sistemi böyle. Bunlar arkadaşlar kozalar. Bu kozalar belli bir zaman içinde böyle açmaya başlıyor ve içinden bildiğiniz standart eczaneden aldığınız pamuklar ortaya çıkıyor. Pamuk da böyle yetişiyor arkadaşlar. Her iş gibi bu işte çok emek isteyen bir iş. Tüm emekçi abilerime, kardeşlerime buradan selam olsun diyorum. Şimdi ıslanmadan geçmeye çalışıyorum. Burada gölge yok. Gölgeye gidip oturacağız. Sandalyemi de aldım bu sefer. Allah! Dayım suya müdahale ediyor şimdi. Bir kaçak var belki birinde. Ona müdahale ediyor şu anda. Sırılsıklam ıslandı. Ağaç nimettir arkadaşlar. Ağaç yoksa hayat yok. Ağacın olmadığı bir yer düşünülemiyor. Böyle güzel güzel oturduk. Dayımla sohbet ederiz, biraz muhabbet, makara, gırgır böyle gider. Daha Yunanistan'dayız. Birçok videolarımız olacak inşallah. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ben açıkçası buraya gelirken tabii ki de güzel yerler olacak, değişik şehirlerimiz de olacak çekeceğimiz. Ancak şu anda vlog tarzında ilerliyoruz. Zaman zaman ailemizle vakit geçiriyoruz. Malum uzun zamandır da kendilerini görmüyorum. 2 kez geldim Yunanistan'a son 1 yılda. Birer gün durdum, 2'şer gün durdum. Şimdi yaklaşık 20 gün kadar, 25 gün kadar, belki bir ay buradayız. Bu süre zarfında gezeceğimiz yerler olacak. Vlog çekimlerimiz olacak. Onları da yapacağız sizler için. Normal yaşantımı vlog şekilde göstermek istedim. Burası da benim yaşadığım, benim kısmen büyüdüğüm bir yer. O sebeple burayı da göstermek istedim. Belki bu video size bir fikir verir. Değişik bir anı oluşturur. Sizin yaşadığınız mutlu bir anınız vardır. Onu ortaya çıkarır. Sadece YouTube'a içerik üretirken daha çok dediğim gibi biraz bilgi vermek. Yani bir videoda 3 saniye içinde, 5 saniye içinde ufak bir bilgi bile alsanız beni tatmin ve mutlu eder. Hem de tabii ki de hepimiz biliyoruz yani. YouTube'a içerik üretmek zaten gayet zor bir şey aslına bakarsanız. Bizim çok bildiğimiz bir şey değil. Biraz acemilik var. Hatamız, kusurumuz oluyorsa affola. Şu an 40 küsür video oldu diye tahmin ediyorum. 40'ı geçti. Ancak buna alışmak zor. Bazen çocuklarla beraber bunu yapmak daha zor. Zübeyir biliyorsunuz, Lokman çok hareketli çocuklar. Onlara yapma etme dur demek de biraz böyle bizi yoruyor. O tarz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ve bazen modumuz düşük olabiliyor. Yorgun oluyoruz. Yaptığımız kilometreden kaynaklı. Yani bunların hepsi doğal şeyler. Yani doğal bir süreçte doğal bir şekilde izlerseniz zaten tahmin ediyorum kusurlarımızı da affedersiniz, görmezsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi su motorunu toplayacağız. Arabaya taşıyacağız. Ben de şu elimdeki sandalyeyi atayım. Evet arkadaşlar, sulamamızı bitirdik artık. Bu dediğim gibi son sulamaydı. Sulamamızı yaptık. Artık yavaş yavaş eşyaları toplamaya geçiyoruz. Arabayı yükleyeceğiz, eve götüreceğiz. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.